Dünyada yapılabilecek en çılgın fikirlerden birisi ne olurdu diye sorsanız yanıtlardan birisi herhalde canlı bir insan inşa etmek olurdu. Tabii doğal olmayan yollardan. Elimizde içindekiler listesini barındıran detaylı bir kılavuz var fakat doğru oranlarda karıştırsak da bir türlü hokus pokus sözcüklerini bulamıyoruz. O zaman başka bir şeye bakalım. Bir insanı oluşturmanın maliyeti ne kadar olabilir? Tüm malzemeleri toplamaya çalışsak ne kadar ödeme yapmamız gerekir? İşte bu videoda bu sorunun yanıtını arayacağız. Fakat önce hangi malzemelerden ne kadar lazım size bunları anlatmam gerekiyor. Evrende bir insan meydana getirmek pek kolay değildir. Bilgiye, deneyime, zamana ve sabra ihtiyaç vardır. Fakat bunlardan önce o insanın içinde olacağı bir evrenin oluşturulması gerekir. Sorun şu ki, bir evrenin başlatma tuşu nerede onu bilmiyoruz. Siz o tuşu ararken ben de malzemeleri buzdolabından çıkarayım. Aslında buzdolabı değil de trilyonlarca derece sıcaklıktaki fırın desek daha doğru olur. Çok fazla malzemeye ihtiyacımız yok. Biraz proton, biraz nötron, bunların etrafını şöyle çepeçevre saracak taze elektronlar işimizi görecektir. Şimdi karıştıralım, evet. Ocağın altını iyice kısıp üzerine bir tutam da ışık serpelim. Sanki oldu gibi. Düdüklünün kapağını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Normal tencere olmaz, basınçlı bir şeyler lazım. Laf aramızda, bu arada birisi başlatma tuşunu bulup ocağı yakmış sağ olsun. Yemeğin pişme süresi 1 saatten biraz daha uzun, yaklaşık 13,5 milyar yıl. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve daha niceleri oluştuktan sonra dünyaya gözlerini açan insan tattığı, kokladığı, dokunduğu ve gördüğü her şeyin kökenine bir isim vermeye başladı ve bunları bir tabloya yerleştirmek için kolları sıvadı. Çok geçmeden anladı ki hem kendi dünyasında hem de evrendeki her şey element adını verdiği bu şeylerden oluşmaktaydı. Bunlardan şimdilik 118 tanesini toparlayabildi. Belki evrenin uzak köşelerinde daha niceleri vardı ama bu kadarı bile yetip artıyordu bile. Sonra kendi vücudunu inceleyen insan aslında evrenle aynı malzemeden yapıldığını görmeye başladı. İçindeki hidrojen, güneşteki hidrojenle aynıydı. Oksijene bakıyor, o da havadaki oksijenle tıpatıp benzerdi. Demiri keşfettiği için de madenlerden çıkardığı ile hiçbir farkı yok. Peki ama biz kaç farklı elementten oluşuyorduk? Bir insanın %99'unu oluşturmak için sadece 6 tane elemente ihtiyacınız var. Elinize geçen karbon, oksijen, hidrojen, azot, kalsiyum ve fosforu harmanlayın, ortaya insan diyebileceğimiz bir şey çıkacak olur. Ama canlı bir insan değil, daha çok nefes almayan kuklaya benzer bir şey. Çünkü geri kalan %1'lik bölüm için aşağı yukarı 53 farklı element daha lazım. Yoksa canlanmıyoruz. Bu 53 element arasında neler yok ki? Demir, bakır, altın, kalay, vanadyum, molibden ve daha ismini duymadığınız onlarcası. Hatta bunlardan bazıları son derece mütevazi düzeyde ve milyonda hatta bazen milyarda bir ölçeğinde vücudumuzda varlar. İşte olmadı da olmuyor. Şaşırtıcı gelebilir ama herhangi bir insan oluşturan en büyük bileşen kokusuz bir gazdır. İyi ki de kokmuyor. Vücudumuzun 2/3'ünü meydana getiren oksijen gibi bir gazdan mamul olmak biraz trajikomik. Fakat şükür ki ortalıklarda uçuşan balonlar gibi değiliz. Bunun sebebi ise oksijenin vücudumuzda yalnız takılmaması, suyu oluşturmak üzere hidrojenle işbirliği yapmasıdır. Doğadaki en hafif iki elementin el ele vererek birleşip en ağır moleküllerden birini oluşturması ironiktir. Ama doğa böyle çalışıyor. O arada bakmayın su molekülü hakikaten ağırdır. Üzerinizdeki ıslak giysilerle dolanmaya çalıştığınızda nasıl külçe gibi oluyorsunuz ya da içi su dolu çocuk havuzunu azıcık kenara çekmeye çalıştığınızda gram kıpırdamıyor. Çünkü su bayağı ağır. Hayat karbondur, kim ne derse desin. Öyle bir yapılıdır ki gördüğünü kendine bağlar ve bambaşka şeylere dönüşür. Binlerce, on binlerce farklı şekil şemallerde ve uzunluklarda moleküller meydana getirebilir. Ortalama kilodaki bir insan için aşağı yukarı 15 kilogram kadar karbona ihtiyacımız olacak. Şu ismini sıkça duyduğumuz fosfor, kalsiyum, potasyum gibi şeylerden de çok düşük düzeyde lazım. Bunların dışında geri kalan elementler bayağı pahalı. Neyse ki mikroskobik ölçeklerde bize yeterliler. Örneğin toryum vücudumuzun yalnızca %0,0000001'ini oluşturuyor. Benzer şekilde %0,000000007'sini oluşturan ve lazer ya da mıknatıs yapmak için kullanılan samaryum denen zımbırtı da gerekiyor. Sepete zirkonyum, niyobyum da atsak hiç fena olmaz. İçimizdeki 59 elementten 24 tanesi olmazsa olmaz. Onlarsız yapamayız. Bunlara temel elementler diyoruz. Geri kalanların bazıları tuhaf özellikler sergiliyor. Kimileri yararlı, kimileri zararlı, kimileri de... Neden içimizdeler hiçbir fikrimiz yok. Belki de arada kaynadılar. Mesela vücudumuzda en sık görülen 23. element olan kadmiyum ciddi anlamda zehirlidir.
Topraktan bitkilere, bitkilerden de bize geçiyor ve vücudumuzun %0,1'ini oluşturuyor. Eğer büyük şehirlerden birinde yaşıyorsanız günde yaklaşık 70 mikrogram kadmiyum alıyorsunuz demektir ve işin garip yanı bu elementin vücudumuza bilinen tek bir yararı dahi yok. Altın gibi içimizde bazı değerli madenlerin de süpernova patlamalarından geldiğini artık bilmeyen yok. Bizi oluşturan şeyler hakkında az buçuk fikir sahibi olduk. Fakat her birinden kaçar tane olmalı ki bir insan yapabilelim? Buna yanıt vermek biraz karışık. Bu 59 ufaklığın ortalama 7 oktilyonu bir araya geldiğinde biz ortaya çıkıyoruz. Yani 7'nin yanında 27 sıfır. Gerçek deri kaplı bir paketin içine sıkıştırılmamış haldeyken hepiniz birer devsinizdir. Akciğerlerinizi tüm hülyası hale getirdiğinizde bir tenis kortu kadar alan kaplar. İçerdikleri hava yolları ise İstanbul'dan Londra'ya kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Kan damarlarınızı söküp ucuca bağladığınızda da dünyanın etrafında 2,5 tur attırırdınız. Ama asıl numara DNA'nızdadır. Her hücrenizde paketlenmiş halde 1 metre uzunluğunda DNA bulunur. Ve bedeninizdeki tüm DNA'ları söküp iplik haline getirseydiniz 16 milyar kilometrelik bir örgü ipiniz olurdu. Yani Plüton'un ötesine de geçen bir uzaklık. İşin özü tam anlamıyla kozmik varlıklarız. Atomlarımız birer yapı taşıdır, canlı değillerdir. Canlılığın tam olarak hangi noktada başladığını söylemek de zor. Yaşamın temel biriminin hücre olduğu konusunda herkes hemfikirdir. İçi hayat doludur, Luna Park'taki ışıklı oyuncaklar doluşmuştur içine. Ribozom, DNA, RNA, mitokondri ve her biri kendi işiyle meşgul, daha pek çok mikroskobik hareketli şeyler. Ama bunların hiçbirisi de bizzat canlı değildir. Bunların içinde bulunduğu hücre diğer milyarlarca hücreler kadar cansızdır. Ancak nasıl oluyorsa, tüm bunlar bir araya geldiğinde inanılmaz bir şey oluyor ve yaşam denilen kavram ortaya çıkıyor. Hücrenin içinde inanılmaz bir itiş kakış olmasına ve üstelik trafik lambası da olmamasına rağmen her şey yolunda gibidir. DNA'nız ise ekonomik sınıfında bulunmak istemez, hücre çekirdeğinde VIP koltukla seyahat etmektedir ve sürekli yalnız kalmak ister. Varlık nedeni ise tektir. Daha fazla DNA oluşturmak. Biraz da kırılgan ve incedirler kendileri. O kadar incedirlerdir ki 20 milyar DNA'yı yan yana dizdiğinizde bir saç teli kalınlığına ancak ulaşırsınız. Ama hatasız kul olmaz. Kopyaladığı 1 milyar harften sadece bir tanesinde hata yapar. Bu ise tek bir hücre bölünmesinde 3 hataya karşılık gelir. Ne güzel. Mutasyonlar ortaya çıkıyor işte. Bu durum görünüş açısından epey farklı da olsak genetik açıdan %99,9 oranında aynı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Yine de sizinle annenizin DNA'sı arasında 3 ya da 4 milyon yerde farklılıklar bulunuyor. Biraz da kendinize ait 100 kadar kişisel mutasyonlarınız. İnsan oluşturmayı kafaya koyduğunuzda tedbir elden bırakmamalı, mutlaka alarm sistemi de kurmalısınız. Çünkü her gün bir şeyleri yanlış yapacak ya da yolunda gitmeyen bir şeyler olacaktır. Mesela tütün kullanan her 6 kişiden 5'i kansere yakalanmaz. Kalp krizi için en uygun adayların çoğu bir kez olsun kalp krizi geçirmez. Korkmayın ama tahminlere göre her gün 1 ila 5 hücreniz kansere yakalanır ama bağışıklık sistemine adını verdiğimiz alarm sistemimiz onları bulup yok eder. 37 trilyon hücreye ev sahipliği yapan kocaman varlıklarız. Hepsinin aklı başında olmasını ya da hatasız olmalarını beklemek haksızlık olur. İşleri olağan akışına bıraktığınızda ve her şey yolundaymış gibi göründüğünde bile kusursuz olmadığınız ortaya çıkar. Durduk yere bir sivilce belirir, dişiniz çürür, karnınız ağrır. Sayılabilecek hatta bizi öldürebilecek binlerce etken vardır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 8.000'in biraz üzerinde. Ve bunların neredeyse tamamından paçayı sıyırırız. Sadece biri hariç. Ölümden. İnşa ettiğiniz insan bedeni üzerinde söz sahibi olamadığımız tek konu budur. İçsel bir süreçtir yaşlanma, organizmanın derinliklerinden başlar. Vücudunuz bir noktada yaşlanmaya, ardından ölmeye karar verecektir. Sağlıklı bir yaşam tarzını dikkatle izleyerek süreci biraz yavaşlatabilirsiniz ama ondan kaçış yoktur. Bir başka deyişle şu anda hepimiz ölüyoruz. Ama bazılarımız bunu diğerlerinden daha hızlı gerçekleştiriyor o kadar. Adamımızı öldürmeden önce bir insan inşa etmenin maliyetine bakalım. 2013 Cambridge Bilim Festivali çerçevesinde Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu bu konudaki en ciddi ve kapsamlı denemesini gerçekleştirdi. Amaca uygun ortalama boyutlardaki bir insan inşa etmek için gerekli elementleri bir araya getirmenin maliyeti hesaplandı. Mesela oksijen 400 lira, hidrojen 704 lira, 15 kilogramlık karbonun maliyeti ise 1.950.000 liraydı. Kalsiyum, fosfor, potasyum 2 milyon lira gibi ek yük getiriyordu. Diğer tüm elementleri de güncel değerler üzerinden hesapladığımızda 4.250.000 liralık bir rakama ulaşılıyordu. İşçilik ve KDV'yi de hesaba katarsak, nereden bakarsanız bakın 20 milyon liraya bir insanın temelleri atılabiliyordu. Tabii bunun aslında pek de bir önemi yok.
Çünkü ne ederseniz ödeyin ya da hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın, gelmiş geçmiş ya da yaşamakta olan hala en akıllı insanları bir araya getirseniz de bırakın insan replikasını tek bir canlı hücre bile yapamazlar. Yerden alacağınız bir avuç toprağın içinde bulacağınız materyalin aynısından ibaret oluşumuz hiç kuşkusuz bizimle ilgili en hayret verici gerçektir. Ama mucize olan şey ise toprağın cansız, sizinse canlı oluşunuzdur. Sevgili dostlarım, üzülerek videomuzun sonu demek istiyorum. Umarım eğlendiniz ve bilgiye doydunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz ama eğer beğendiyseniz videoya yorum yazar ve beğen tuşuna basarsanız, hatta kanalıma abone olursanız ben sevinçten havalarda. Bildirimleri de açtınız mı mis. Sevgi, sağlık ve bilim konfetiler gibi üzerinize yağsın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.